Önümüzdeki 12 dakika içinde, çok zeki ve bilgili olmanın sizi hayatta neden daha mutsuz ve etkisiz kılabileceğini ve bu entelektüel tuzağa karşı kendinizi nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Kulağa bir paradoks gibi geliyor, değil mi? Zekanın ve bilginin bizi daha yetkin kılması gerekmez mi? Aldous Huxley, daha 27 yaşındayken yazdığı ilk romanı Krom Sarısı N.D.A., tam da bu sorunun kalbine iniyor. Kitap, zekanın bir lütuf olduğu kadar bir lanet de olabileceğini gösteriyor. Ve bunu, bir grup entelektüelin bir kır evinde geçirdiği birkaç haftayı anlatarak yapıyor. Bu video, bir olay örgüsü özeti değil. Bunun yerine, Huxley'in zihinlerimize kurduğu o parlak ama tehlikeli tuzağı, yani aşırı düşünme halini ve onun modern hayattaki yansımalarını analiz edeceğiz. Çünkü bu kitap, entelektüel olmanın getirdiği o tuhaf acıyı, o hareket edememe halini, 100 yıl önce o kadar keskin bir şekilde yakalamış ki, bugün bile taptaze. Krom Sarısı'nı anlamak için, yazıldığı dönemi ve Aldous Huxley'in kim olduğunu biraz bilmek gerekiyor. Huxley, İngiltere'nin en parlak entelektüel ailelerinden birine doğdu. Dedesi, Darwin'in en büyük savunucusu olan ünlü biyolog Thomas Huxley'di. Kardeşleri de bilim insanı ve yazar oldu. Yani Huxley, kelimenin tam anlamıyla fikirlerin, kitapların ve bilimin içinde büyüdü. Gençliğinde meşhur Bloomsbury grubu gibi entelektüel çevrelerin bir parçasıydı. Bu çevreler, Birinci Dünya Savaşı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan, Victoria döneminin katı ahlakını ve kesinliklerini reddeden, sanatı, felsefeyi ve hayatı sorgulayan insanlardan oluşuyordu. Krom Sarısı işte bu dünyanın, bu çevrenin bir ürünü ve aynı zamanda acımasız bir hicvi. Huxley dışarıdan bir gözlemci değil. Kendi mahallesini, kendi arkadaşlarını, hatta bir bakıma kendisini tiye alıyor. Kitaptaki her karakter, o dönemin popüler bir fikrini, bir akımını ya da bir pozunu temsil ediyor. Bu yüzden roman, sadece bir hikaye değil, aynı zamanda savaş sonrası İngiliz entelijansiyasının bir portresi. Huxley, o meşhur distopyası, Cesur Yeni Dünya'yı yazmadan 10 yıl önce, o distopyanın tohumlarını burada, Krom Malikanesi'nin bahçesindeki çay sohbetlerinde bulmuştu bile. Kitabın merkezindeki ilk ve en güçlü fikir, entelektüel felç durumudur. Bu fikri, romanın ana karakteri, genç şair Dennis Stone'un şahsında görüyoruz. Dennis, son derece zeki, duyarlı ve bilgili bir genç adam. Ama bu özellikleri onun en büyük engeli. Hayatı doğrudan yaşamak yerine, hayatı kafasının içinde prova ediyor. Aşık olduğu kadın Anne'le konuşmak yerine, ona ne söyleyeceğini zihninde yüzlerce kez tekrarlıyor. Olası tüm senaryoları hesaplıyor ve sonunda hiçbir şey yapamıyor. Çünkü her eylem, her kelime onun analitik zihninin süzgecinden geçerken potansiyel bir utanca, bir yanlış anlaşılmaya dönüşüyor. Dennis, hissetmek yerine hisleri hakkında düşünen, yaşamak yerine yaşamayı planlayan biridir. Huxley onun için, hayat trenini kaçırmış ve şimdi istasyonda durup giden trenin ardından bakan biri der. Bu, inanılmaz derecede modern bir acı. Dennis, yazmak istediği ama asla yazamadığı kitapların notlarını tutar. Gelecekteki başyapıtlarının planlarını yapar. Ama o anın içinde var olamaz. Huxley burada şunu soruyor. Eğer zekanız sizi eylemden alıkoyuyorsa, sizi gerçek insan ilişkilerinden soyutlayıp kendi zihninizin içine hapsediyorsa, o zekanın ne anlamı var? Dennis'in trajedisi, aptal olması değil, tam tersine, zekasının onu bir korkağa dönüştürmesidir. Örneğin, partideki diğer misafirlerden birinin onu küçümsediğini düşündüğünde, ona vereceği zekice cevabı günlerce kafasında evirip çevirir. Ama o an geçtiğinde bu zekice cevabın hiçbir anlamı kalmaz. Sadece kendi zihninde kazandığı hayali bir zaferdir bu. Huxley, Dennis aracılığıyla bilginin ve analizin eylemin yerini aldığı o tehlikeli eşiği bize gösteriyor. Bu durum, Dennis'i hem acınası hem de son derece tanıdık kılıyor. İkinci ana fikir, büyük fikirlerin ve ideolojilerin birer kaçış mekanizmasına dönüşmesidir. Krom Malikanesi, her biri kendi entelektüel takıntısına sarılmış karakterlerle dolu bir panayır gibidir. Bu insanlar bir aradadır ama aslında kimse birbiriyle konuşmaz. Herkes kendi monoloğunu yapar. Evin sahibi Henry Wimbush, kendini malikanenin sıkıcı ve anlamsız tarihini yazmaya adamıştır. Dışarıdaki dünya ve güncel olaylar umurunda değildir. Onun için tek gerçeklik, yüzyıllar önce yaşamış önemsiz insanların hayatlarıdır. Bu, tarihin bir sığınak olarak nasıl kullanılabileceğinin acı bir hicvidir. Bir diğer karakter, Bay Scoggin, alaycı bir rasyonalisttir.
İnsanlığın duygusal ve irrasyonel doğasından bıkmıştır ve gelecekte kurulacak, rasyonel devletin hayallerini kurar. Bu devlette insanlar, özel üreme merkezlerinde üretilecek, belirli amaçlar için şartlandırılacak ve her şey mantıkla yönetilecektir. Bu fikirler size bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, Bay Scoggin, cesur yeni dünyanın yöneticisi Mustafa Mond'un ilk prototipidir. Huxley, Scoggin aracılığıyla, insan ruhunu ve bireyselliği yok sayan katıksız bir rasyonalizmin ne kadar tehlikeli ve insanlık dışı olabileceğini daha 1921'de göstermiştir. Scoggin, ayan fikirleri kağıt üzerinde mantıklı görünebilir ama Huxley, bize bu mantığın altında yatan derin can sıkıntısını ve insanlıktan kopukluğu hissettirir. Diğer karakterler de farklı değildir. Priscilla Wimbush, at yarışı falları ve spiritüalizm gibi yeni moda akımlarla kafayı bozmuştur. Mary Bracegirdle, Freudian psikanalizi yanlış anlayarak, her davranışının altında bastırılmış cinsel arzular arar ve kendini özgürleştirmeye çalışırken, daha da kafası karışık ve mutsuz hale gelir. Huxley, bu karakterler aracılığıyla bize şunu gösterir: büyük fikirler, teoriler ve ideolojiler, hayatın karmaşıklığıyla ve kendi kişisel sorunlarımızla yüzleşmekten kaçmak için kullandığımız birer zırh haline gelebilir. Herkes kendi fikrinin kalesine sığınır ve gerçek insan etkileşiminden kaçınır. Bu, fikirlerin insanları birleştirmek yerine nasıl ayırdığının parlak bir analizidir. Üçüncü olarak Huxley, sanatın rolünü ve sanatçının konumunu sorgular. Deniz bir şairdir. Sanatın, hayatın en yüce ifadesi olduğuna inanır. Ancak Huxley, Deniz'in sanat anlayışının da bir başka kaçış biçimi olduğunu ima eder. Deniz, duygularını doğrudan ifade etmek yerine, onları şiire döker. Anneye olan aşkını itiraf etmek yerine, bu aşkı sembolize eden bir hikaye yazar. Kitap içinde kitap tekniğiyle, Deniz'in yazdığı Sir Hercules ile Philomena'nın hikayesini okuruz. Bu hikayede zeki ve hassas bir cüce olan Sir Hercules, normal boyuttaki güzel Philomena'ya aşık olur. Aşkını doğrudan söyleyemez ve onun için bir parti düzenler ama sonunda reddedilir ve kendini pencereden atarak intihar eder. Bu hikaye, Deniz'in kendi durumunun bir alegorisidir. Kendisini o zeki ama fiziksel olarak yetersiz cüceyle özdeşleştirir. Ancak burada kritik bir nokta var. Deniz, bu hikayeyi yazarak duygularını işlemiş, onları estetik bir nesneye dönüştürmüş olur. Ama bunu anneye göstermez, onunla paylaşmaz. Sanat, onun için bir iletişim aracı değil, bir süblimasyon, yani duyguyu daha güvenli bir alana aktarma yöntemidir. Sanat, hayatın yerine geçer. Huxley, sanatçının bu ikilemini çok iyi yakalar. Sanatçı, hayatı daha derin bir seviyede gözlemleyen özel bir varlık mıdır, yoksa sadece hayata katılmaktan çok korkan ve bu yüzden onu uzaktan izleyip üzerine yazan bir korkak mıdır? Deniz, açıkça ikinci kategoriye girer, sanatı, cesaretinin yerini alan bir teselli olarak kullanır. Bu, özellikle sanatla uğraşan ya da entelektüel üretim yapan herkesin kendine sorması gereken rahatsız edici bir sorudur. Yaptığımız şey, hayata bir katkı mı, yoksa hayattan bir kaçış mı? Krom sarısının 100 yılı aşkın bir süre sonra bile ölmeyi reddetmesinin sebebi, bu fikirlerin bugünün dünyasında daha da geçerli hale gelmesidir. Denis Sutton'un entelektüel felci, günümüzün analiz felci dediğimiz durumun ta kendisidir. İnternet çağında herhangi bir karar vermeden önce, sonsuz bilgiye erişebiliriz. Hangi telefonu alacağımızdan, hangi filme gideceğimize, hatta kiminle flört edeceğimize kadar. Bu bilgi seli, tıpkı Deniz gibi, bizi en iyi seçeneği bulma takıntısıyla eylemsizliğe itebiliyor. Saatlerce araştırma yapıp sonunda hiçbir şey yapmadığımız anları bir düşünelim. Hepimiz biraz Deniz Sutton'uz. Krom malikanesindeki o birbirinden kopuk sohbetler ise, bugünün sosyal medya yankı odalarının mükemmel bir öncülüdür. Herkes kendi fikrini, kendi doğrusunu haykırıyor ama kimse gerçekten dinlemiyor. Twitter'da bir tartışmayı izlemek, Chrome'daki bir akşam yemeği sahnesini okumakla neredeyse aynı deneyimdir. Herkes kendi entelektüel markasını parlatma, en zekice tweet'i atma derdindedir, tıpkı Bay Scoggin, kendi rasyonalist fantezilerini satmaya çalışması gibi. Huxley'in hicvettiği fikir sahibi olma pozu, günümüzün hot take kültüründe, yani her konuda anında keskin bir görüş belirtme baskısında yeniden hayat buluyor. Kitap, zekanın ve bilginin bir kimlik aksesuarına, bir sosyal statü göstergesine nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Bu, entelektüel merakın kendisinden çok, entelektüel görünmenin önemli hale geldiği bir dünyada yaşadığımız için bize çok tanıdık geliyor. Kitap, bize zekanın ve bilginin araçlar olduğunu hatırlatıyor, amaçların kendisi değil. Onları hayatı anlamak ve yaşamak için kullanmadığımızda birer prangaya dönüşüyorlar. Chrome'un sarısı,
parlak bir zekanın rengi olabilir ama aynı zamanda solgunluğun, hastalığın ve yaşanmamış bir hayatın da rengidir. Aldous Huxley, zekanın kibrini, bilginin ağırlığını ve modern insanın kendi zihninin labirentlerinde kaybolma trajedisini 100 yıl önce görmüş ve bunu acı bir tebessümle ama derin bir kavrayışla önümüze sermiştir. Ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.